EPS ısı yalıtım levhalarıyla mantolama uygulaması. Mantolama yapılacak yüzey sıvalı, temiz, kuru ve sağlam olmalı, zayıf ya da kabarmış kısımlar varsa kazınıp tamir harçlarıyla onarılmalıdır. Cephede klima, panjur, kablo, yağmur iniş boruları gibi detaylar varsa sökülmeli ve mantolama uygulaması sonrası yerine montajı tekrar yapılmalıdır. Uygulama 5 ila 35 derece sıcaklık aralığında yapılmalı, direkt güneş, yağmur ve kuvvetli rüzgarda uygulama yapılmamalıdır. Çimento esaslı ısı yalıtım sistem yapıştırıcıları suyla karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilirler. 25 kilogramlık paketler halinde bulunan yapıştırma harçlarına hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 6-7 litre su koyularak düşük hızlı bir karıştırıcıyla yaklaşık 10 dakika karıştırılır. Karıştırılan harç 3-5 dakika dinlendirilir ve tekrar karıştırılır. Hazırlanan karışım hava şartlarına bağlı olarak 2-2,5 saat içerisinde tüketilmelidir. Mantolama sisteminin düzgün ilerlemesi için sisteme su basman profili ile başlanır. Su basman profilinin kalınlığı, kullanılacak EPS ısı yalıtım levhasının kalınlığına göre seçilir. İpinde ve terazisinde montajı yapılan su basman profilleri, aralarında 0,5-1 santimetrelik genleşme derzleri bırakılarak yüzeye sabitlenir, köşelerde açılı olarak kesilir. EPS ısı yalıtım levhalarının iki türlü yapıştırma metodu vardır. Bunlar çerçeveleme ve taraklama metodu olarak adlandırılır. Uygulama yüzeyi mastarında değilse çerçeve oluşturacak şekilde levha kenarları boyunca yaklaşık 5 cm genişliğinde ve 45 derece açıyla yapıştırıcı sürülür. Levha içine ise tam boy levha için 3 öbek yapıştırıcı sürülür. Isı yalıtım levhaları köşeden ve su basman üzerinden başlayarak yukarı doğru, aralarda boşluk bırakılmadan ve derzleri en az 20 cm şaşırtmalı olarak iç ve dış köşelerde ise birbirinin üzerine bindirilerek yani kilitlemeli olarak döşenir. Isı köprüsü oluşturmamak için yapıştırma harcının birleşim yerlerinden taşmamasına özen gösterilmelidir. Yüzey mastarında ve şakülünde ise aynı işlem yalıtım levhasının yapıştırılacak yüzeyini tamamen kaplayacak şekilde 10x10 milim taraklı mala kullanılarak yapılır. Yapılan işin düzgünlüğü zaman zaman mastar ve terazi ile kontrol edilmelidir. Olası çatlamaları önlemek için pencere ve kapı boşluklarında denizlik kısmında denizliğe göre kesilerek ve köşe bölgelerde tam levhadan L şeklinde kesilerek cepheye yapıştırılır. Bu sayede olası çatlamaların önüne geçilir. EPS ısı yalıtım levhaları pencere iç merkezlerine de dönülür, aksi halde buralarda ısı kaybı ve yoğuşma problemleri doğar. Pencere doğramasını kapatmaması için de buraya konulan ısı yalıtım levhaları ince olarak ve genelde 2 cm olarak uygulanır. Eski binalarda mantolama sonrası pencere denizlikleri yetersiz kalabilir. Bu da yağmur suyunun sisteme zarar vermesine yol açar. Bunu önlemek için ya mevcut denizliğin üzerine ilave bir denizlik yapıştırılır ya da ek denizlik profili montajıyla sorun çözülür. Yapıştırma harcı tam olarak kuruduktan
yani yaklaşık 24 saat sonra dübelleme işlemine geçilir. Tam kuruma olmadan dübelleme yapılırsa levhalar terazi ve maslarından kaçar. Dübellemenin amacı EPS ısı yalıtım levhalarının duvara mekanik tespitinin sağlanarak ek bir tutunma emniyeti sağlamaktır. Metrekareye 6 adet olarak uygulanır. Bu uygulamada dübeller yapıştırma harcının olduğu alanlara getirilmeye çalışılmalıdır. Dübeller levha köşe birleşim noktalarına birer adet ve levha ortasına 2 adet olarak uygulanır. Yüksek binalarda ve rüzgar etkisinin fazla olduğu köşe bölgelerde uygulama adedi 8-10 adet olarak yapılır. Dübel tipi ve boyu cephe yapı malzemesine göre seçilmelidir. Matkap ucu kalınlığı dübel kalınlığıyla uyumlu olmalı ve açılan derinlik dübel boyundan 1 santimetre uzun olmalıdır ki dübel ve dübel çivisi kolay ve doğru uygulansın. İz gözükmemesi için yerine konulan dübellerin kafası yüzeyde çıkıntı yapmamalıdır. Yerine çakılan dübellerin sağlamlığı kontrol edilerek sağlam olmayan dübeller çıkarılmalıdır. Köşeleri kırma riski sebebiyle cephe köşe noktalarına 15 santimetreden yakın dübel atılmamalıdır. Sıva öncesi, sıvanın kirletebileceği denizlik, cam, doğrama gibi alanlar maskeleme bandı ve koruyucu örtülerle kapatılmalıdır. 25 kilogramlık sıva harcı hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 6,5-7 litre su koyularak düşük hızlı bir karıştırıcıyla yaklaşık 10 dakika karıştırılır, karıştırılan harç 3-5 dakika dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım hava şartlarına bağlı olarak 2-2,5 saat içerisinde tüketilmelidir. Bina ve boşluk köşelerine hem mukavemet arttırmak hem de düzgün köşeler elde etmek amaçlı olarak fileli köşe profilleri konur. Gerek köşe profilleri gerekse sıva filesi için önce sıva yüzeye sürülmeli, arkasından bu profillerin ve donatı filesinin uygulaması yapılmalıdır. Cepheye sıva sürmeden önce köşe profili veya donatı filesini koyup üzerine sıva yapmak yanlış bir uygulamadır. Donatı filesi pencere iç merkezlerine de dönülmeli, ayrıca boşluk köşe noktaları çatlama olasılığının yüksek olduğu alanlar olduğu için buralara 20-30 cm boyunda ek donatı filesi çapraz olarak konmalıdır. 10x10 milim taraklı mala yardımıyla yüzeye eşit miktarda sürülen sıva harcı kurumadan üzerine donatı filesi konur, donatı fileleri katlanmadan birbirinin üzerine yatayda ve düşeyde en az 10 cm bindirilecek şekilde ve yukarıdan başlayıp aşağı doğru olarak sıvaya batırılır. Taraklı mala uygulamasıyla bu şekilde tek katta 4 milim sıva kalınlığı sağlanarak doğru uygulama yapılmış olunur. Sıva yapılırken donatı filesinin yüzeye yakın olmasına dikkat edilmeli, sıva tabakasının 1/3 kısmı filenin üzerinde kalacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Sıva işlemi bitince yaklaşık 48 saat beklenerek kuruması sağlanır, yüzey raspalanarak düzeltilir ve astara hazır hale getirilir. Astarla sıvalı yüzeyle dekoratif kaplamanın aderansının arttırılması ve dekoratif kaplamanın hızlı su kaybederek çatlaması önlenir. Astarın 12-24 saat arasında kurumasından sonra genellikle çimento esaslı veya hazır dekoratif kaplamayla son kat kaplama yapılır. Çimento esaslı dekoratif kaplamalar 25 kilogramlık torbalar halindedir. Bir torba dekoratif kaplamaya yaklaşık 7-8 litre su ilave edilerek 10 dakika karıştırılır, sonra 5 dakika beklenir ve bir kez daha karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Dekoratif kaplama karışımı paslanmaz çelik malayla düzgün bir şekilde yüzeye sürülür ve üzerindeki tanecik kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla malzeme yüzeyden sıyrılır.
Uygulama yüzeyine homojen bir şekilde uygulanan dekoratif kaplamaya 10 dakika içinde desen verilmelidir. Desen plastik mala yardımıyla ve dairesel hareketler yapılarak verilir. Geniş alanlı yüzeylerde iz olmaması için yeterli sayıda işçi çalıştırılmalı, derz bitişlerine ya da detay köşelerine gelinceye kadar malzeme kurumadan kesintisiz sürülmesine ve uygulamanın bitirilmesine özen gösterilmelidir. Bu kaplamalarla mantolama sisteminin dayanımının arttırılması, yüzeysel bozuklukların görünümünün azaltılması ve görsellik sağlanır. Çimento esaslı dekoratif kaplama beyaz renklidir, uygulama sonrasında boyanması gerekir. Normal şartlar altında kuruması için 24 saat beklenen dekoratif kaplama üzerine son kat boya 2 seferde yapılır. Her kat boya arasında 6-8 saat beklenmelidir. Hazır dekoratif kaplama ise kendinden renklidir, yapılmasıyla iş tamamlanmış olunur.